Avrupa Birliği koşar adımlarla dağılma sürecine ve savaşa doğru gidiyor. Özellikle son günlerde yaşanan tüm gelişmeler Avrupa'nın sürüklendiği, daha doğrusu itildiği bu sürecin en belirgin işaretlerini taşıyor. Biliyorum, tarihi ve yaşanan olayları okuyabilenler bu anlattıklarımı görebilirken elbette bir kesim de tamamen duygusal ve aynı zamanda yaşam şartları bozulacağı için bunu inkar ediyor. Hatta bunu ne zaman dile getirsem beni kıskançlıkla bile suçluyorlar ama bu ölümcül bir hastalığı inkar etmekle tamamen aynı şey aslında. Özellikle son dönemde Schengen vizelerinin inanılmaz zorlaştırılma stratejisi de bu çöküşle alakalı aslında ama artık çok geç. Çünkü yaşlı Avrupa yeniden 1950'li yıllarına geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bu video bu sürecin nasıl ortaya çıktığını, gelişip şimdiki bitiş seviyesine geldiğini birlikte inceleyerek otopsi masamıza yatıracağımız bir video dostlar. Eğer abone değilseniz bu tarz içerikleri kaçırmamak için lütfen abone olun ve videoyu beğenerek bana da destek olun. Yapan bütün herkese de samimi teşekkürlerimi sunarım. Dostlar, tarih her zaman değişimleri getirir ve zaman içerisinde biraz geriye gittiğinizde hiçbir imparatorluğun, birliklerin, devletlerin ve sınırların baki olmadığını, sürekli olarak kurulup yıkıldıklarını, farklı olarak inşa edildiklerini ve hiçbir zamanda yıkılıp kurulan devletlerin eski güç ve statülerine sahip olamadıklarını görürsünüz. Avrupa'da biraz geriye gittiğimizde Roma İmparatorluğu, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğunu, Tito'nun devasa Yugoslavya'sını, Polonya-Litvanya Dükalığını, Portekiz İmparatorluğunu, günümüzdeki sürekli toprak yani sömürge kaybeden Fransız devletini, ki adamlar koskoca Afrika kıtasını kaybettiler, son 2 sene içerisinde ve daha birçoğunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim günümüz Avrupa'sına, bilmeyenlere de hatırlatmak istiyorum. Avrupa tarihinin hiçbir döneminde kalıcı bir refaha ve barışa sahip olmamıştır, daha doğrusu olamamıştır. 1900'lü yılların gerisine gittiğimizde Avrupa halkının açlık ve sefaletten dolayı yapmış olduğu isyanları ve devrimleri görürsünüz. Avrupalılar, daha doğrusu Avrupa halkları sefalet içerisinde yaşarken aristokrat, soylu sınıfı muhteşem bir zenginlik içerisinde yaşıyordu. Peki bu devrimler sonrasında bu aristokrat sınıfına ne oldu? Çok küçük bir kısmı Fransız devriminde göstermelik olarak öldürüldü ama geri kalanları kimliklerini ve statülerini koruyarak yönetici pozisyonlarını aynen devam ettirdiler dostlar. Bilmeyenlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Eski Doğu bloku ülkeleri Fransa ve Almanya haricinde Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı halen krallık statüsündedir ve isimleri cumhuriyet değil krallık olarak geçmektedir. Kral ve kraliçeler dışındaki lordlar, dükler, kontlar ve benzerleri sanayici, bankacı ve politikacı olarak biraz şekil değiştirseler de eski hayatlarına aynen devam etmektedirler. Avrupa Birliği Genel Sekreteri Ursula von der Leyen mesela bunun en bariz örneklerinden birisidir. Şimdi bu örnekleri neden verdim? Hemen sebebini açıklıyorum. Dostlar, arkadaşlar, dedim ya, Avrupa tarihi sömürgeler ve savaşlar üzerine kuruludur ama bu zenginlik çok küçük bir oranda halka yansıtılmıştır. Aristokrat sınıfı semirirken halk ise çoğu zaman sefalet ve açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte büyük bir korkuya kapılan bu aristokrat sınıfı hayatta kalabilmek için ellerindeki servetin bir kısmını da halkla paylaşmak zorunda kalmıştır. Zaten Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu Avrupa Birliği yöneticilerinin Rus düşmanlığının temelinde de aslında bu yatmaktadır. Her iki dünya savaşı ise yine bu aristokrat sınıfının istekleri doğrultusunda kötü giden ekonomileri perdelemek ve savaş üzerinden daha çok para ve güç kazanmak amacıyla çıkartılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde de Avrupa'nın yarısını Sovyetler Birliği kendi egemenliğine alırken diğer yarısı da yine bu aristokrat sınıfın kontrolünde kalmıştır.
Bildiğiniz gibi de Amerika Birleşik Devletleri de ordu kurmalarını neredeyse yasaklayarak onları kendi koruması altına almış ve Sovyetlere karşı üs olarak kullandığı için sanayileşme hamlelerine de katkıda bulunarak zenginleşmelerine yardımcı olmuştur. Tıpkı Japonya gibi, ama onların ekonomisi de bugünlerde patlamak üzere. İşler aslında yakın zamana kadar iyi gidiyordu ama önce Covid, sonrasında da ezeli rakipleri ve öcü gibi korktukları Sovyetlerin mirasçısı Rusya'yı Ukrayna üzerinden yenilgiye uğratmak için Donbas meselesini senelerce tahrik ettiler ve işi başlatması için de Zelenski, bizim komedyen, başa geçirildi. Ama ve lakin planlar ters tepti, iş ellerine yüzlerine patladı. Bozulan ekonomileri daha da ağır darbe aldı. Tüm bunların üzerine üretim ve teknoloji alanında Çin'e karşı yenik düştüler. Bakın şöyle, Almanya'nın en önemli ticari limanı Hamburg limanıdır. Onun bile %51 hissesini Çinliler satın aldı. Varın siz hesaplayın. Avrupa'nın en önemli gelir kaynakları sömürge ve sonra otomotivdi. Günümüzde o pazarın hakimi kim, söylememe bile gerek yok. Sömürgelerden bahsetmiyorum, otomotivden bahsediyorum. Tüm bunlara üreme hızının eksilere düşmesi, kontrol edemedikleri mülteci ve göç dalgası, ki ben o mültecilere tamamen hak veriyorum. Adamlar 10 yıllardır ülkelerinin bütün zenginliğini sömüren, aynı zamanda silah satan bu ülkelere kendi haklarını almak için geliyorlar ve gelmeye de devam edecekler. Kimse bunu engelleyemez. Peş peşe kapanan fabrikalar ve el değiştiren firmalar, yahu bugün Volvo gibi bir marka bile Çin tarafından satın alındı, bilinmeyenlere duyurayım. Tüm bunların üzerine diğer gelişmeler de eklenince Avrupa adım adım kendi sonuna doğru koşar adımlarla gidiyor dostlar. Gelen ekonomik yıkım perdelenmeye çalışılıyor ama artık kumaş dikiş tutmuyor. Kendi nüfusları son derece yaşlı. Eski sömürgelerini neredeyse tamamen kaybettiler, sanayi ve üretimi kaptırdılar. Rusya-Ukrayna savaşında hesapları ellerine yüzlerine patladı. Milyonlarca sivil masumun kanını gene ellerine bulaştırdılar ama doymadılar. Şimdi Rusya'yı gene Ukrayna üzerinden tahrik ederek savaşı büyütmek adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mesela Almanya'nın Taurus füzelerinin menzil sınırlamasını kaldırarak Ukrayna'ya vereceğini söylemesi gibi. Bu meseleyi bir önceki videomda anlattım. İzlemeyenlerin göz atmasını rica ederim. Elbette bu Taurus füze tiyatrosu tutmayacak. Rusya da bunun yanıtını çok hızlı verdi. Direkt olarak Berlin'i vururuz dedi. Avrupa daha önceki iki büyük dünya savaşının merkeziydi. Eskinin soyluları, günümüzün bankacıları hem gelen ekonomik felaketi maskelemek hem de savaş üzerinden daha çok para ve güç kazanabilmek adına yine ellerini masum insanların kanına bulaştırmaya hazırlanıyorlar maalesef. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği aynı zamanda İsrail'in en büyük destekçisi. Ne yazık ki sistem değişiklikleri her zaman savaş ve yıkımla gelmiştir dostlar. Yanılıyor olabilmeyi çok isterim ama maalesef durum size aktardığım gibi. İzlediğiniz için teşekkürler.